sizin için tam 70 tane soru hazırladım. Ve bu videoda hiçbirini atlamadan hepsini tek tek cevaplayacağız. Bu soruların bazılarını kendi kanallarımdan, bazılarını ise diğer eğitimcilerin kanallarından, yani sizin sorduğunuz sorulardan topladım. Hepsini not ettim ve bunların hepsini sırayla tek tek cevaplayacağız. Videoyu sonuna kadar izlemelisin çünkü illaki senin de bir sorun vardır. Veya merak ettiklerini yorumlarda yazabilirsin. Burada dediğim gibi 70 tane soru var ama hepsini tek tek cevaplarsam ömür sürer, bitmez. O yüzden bunları bir seri haline getireceğiz. Şimdi ilk soruya geçeceğiz ama bu soruları ve benim size vereceğim cevapları hiçbir eğitim setinde bulamayabilirsiniz. O yüzden beni dikkatli dinleyin ve hazırsanız başlayalım. Hocam yeni başladım. Bir aydır düzenli video atıyorum. Gösterimler 10 ile 20 arasında. YouTube beni kara listeye mi aldı diye sormuşlar. Arkadaşlar kara liste diye bir şey yok. Senin yaşadığın durum soğuk başlangıç dediğimiz dönemdir. Algoritma seni tanımıyor. Kime göstereceğini bilmiyor. Bu yüzden seni önce küçük gruplarda deniyor. Videonun ilk yarım saatinde tıklanma oranı %8'in altındaysa algoritma göstermeyi bırakır ve gösterimi düşük tutar. Bu durumda başlama ve kapak fotoğrafını değiştirip yeniden video atmanız lazım. Bu kilit büyük ihtimalle kırılacaktır. İkinci soruya geçelim. 4000 saati ve 1000 aboneyi doldurdum ama yeniden kullanılan içerik gerekçesiyle başvurumu reddettiler. Bunun bir sürü cevabı olabilir. Ama bunun sebebi muhtemelen %80 dandik videolarından çıkıyor kardeşim. Yani o en sade, en emek vermediğin içeriklerden ötürü. Stok görüntüleri arka arkaya koyduğun, işte sadece metnin üzerine ses eklediğin o saçma sapan videolardan. Öncelikle bunlara bir bakmalısın. Stok görselleri arka arkaya koyduğun falan videolar var mı? Ya da başkasının videosundan kesit aldığın videolar var mı? Eğer varsa onları kaldırıyorsun. Ardından kendi yorumunu, özgünleştirdiğin metnini koyuyorsun, tekrar yüklüyorsun. 3-5 tane video yükledikten sonra tekrar başvuru yapıyorsun. Genellikle 48 saat içerisinde falan kabul olur. Üçüncü sorumuz, ilk 30 saniyede izleyici gidiyor, girişi nasıl daha bağlayıcı yapabilirim? Başlangıçla ilgili bir tane video yapmıştım ama temel sebepler şunlar arkadaşlar. Girişe müzikle başlamak, işte merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz falan demekler. Kendinizi tanıtmak veya konuya geç girmekten kaynaklı. Oysa izleyici videonun ilk 8 saniyesinde videoda ne bulacağını bilmek ister. O yüzden başlığınızdaki kapak fotoğrafındaki söylediğiniz şeyi anlatıyorsunuz. Bunları yapacağım diyorsunuz veya açık döngüler bırakıyorsunuz. İzleyici kafasında bir soru oluşturacak, bir soru daha oluşturacak. Bir şeyler anlatacaksınız kısa süreliğine. Daha sonra ilk sorduğunuz soruyu cevaplayacaksınız ve bu şekilde izlemeye devam edecek. Sürekli insanların kafasını meşgul tutacaksınız. Dene. İzlenmelerim çok yüksek ama abonelerim artmıyor. İzleyiciyi abone olmaya nasıl ikna ederim? Arkadaşlar izlenme ve abone arasındaki kopukluk genelde kanalın kimliğinin net olmadığını söylüyor bize. Yani izleyici videonuza gelir, videonuzu sever, onu izler ama sonraki videonun onun ilgisini çekebileceğini düşünmekte zorlanır. Bu yüzden de sizin kanalınıza abone olmazlar. Mesela benim kanalım YouTube eğitimleriyle alakalı. Gelen bir kişi diğer videolarımda ne bulacağını biliyor. O yüzden hemen kanalınıza giriyorsunuz, şöyle dışarıdan bir gözlem yapıyorsunuz. Ayrıca videonun ortalarında falan bir sonraki videoda ne anlatacağınızı söyleyerek insanları yönlendirme yapabilirsiniz. Bu da abone olma sayınızı artırır. Bir sonraki soru, kanal nişimi değiştirmek istiyorum ama abonelerim gider diye korkuyorum. Eski kanaldan mı devam etmeliyim yoksa yenisini mi açmalıyım? Arkadaşlar bunun özeti şu. Eski nişiniz yeni nişinizden çok uzak, birbirinden alakasızsa yeni kanal açın. Eğer değilse mevcut kanalınızı dönüştürebilirsiniz. Mesela yemek kanalınız varsa bunu seyahat kanalına çevirebilirsiniz. Ama işte yemek kanalından tutup da işte matematik öğretmenliği kanalına falan çevirirseniz o olmaz. Yanlış kitleye doğru içerik yaparsanız algoritma zaten sizi görmezden gelecek. Yeni niş yeni izleyiciyle büyür, bunu unutmayın. Haftada 3 video mu atmalıyım yoksa bir tane çok kaliteli video mu? Algoritma hangisini daha çok seviyor? Arkadaşlar algoritma ikisini de sever. Algoritma çünkü çok bağışlayıcı, çok sevecen birisidir. Yeni kanallar için ortalama haftada 2 video öneriyoruz. Haftada bir kaliteli video yapmaktan daha hızlı büyütüyor bu durum. Çünkü kanalın başlarında algoritma seni bilmediği için ona yeterli veriyi veremiyoruz. Bu yeni başlayanlar için, ama mesela ben uğraşamam falan diyorsanız haftada bir videoda yeterli. Sadece süreç belki bir tık daha uzun olabilir. Sıfır izlenmeden kurtulmak için reklam vermek mantıklı mı yoksa kanalın doğal algoritmasını bozar mıyız? Arkadaşlar bunun videosunu yaptım. Reklamlardan çok fazla bir şey beklemeyin. Sadece reklamlarla çıkış yapmak isterseniz paranızı kaybedersiniz. İyi performans gösteren video küçük böyle 50-100 liralık falan reklamlar yapabilirsiniz. Reklam bittikten sonra işte bir haftalık süreçte kanalın organik gelen kitlesine bak. Eğer faydalıysa yine bu şekilde devam yapabilirsin ama size daha önceki videomda da anlattığım gibi çok fazla para vermenize gerek yok. Organik büyütmek daha mantıklı.
8. Eski videoların başlık ve kapak fotoğrafını değiştirmek izlenmeleri tetikler mi? Kesinlikle tetikler. Hatta bu en ucuz kanal büyütme yöntemlerinden bir tanesidir. YouTube başlığı ve kapak fotoğrafı değişmiş videoyu tekrar önerilir. Tekrardan yeni bir kitleye sokar. Tıklanma oranı öncekinden yüksekse izlenmeleriniz artar. Ama bu işi yaparken kendi tecrübelerimden söylüyorum. Bir ayı geçmiş videolardan başla. 3-4 aydır izlenmeyen videoların kaderini değiştirmek için çok güzel bir yöntem. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Shorts ve uzun videoyu aynı kanalda paylaşmak gerçekten zararlı mı? Kimisi hayır diyor, kimisi birleştir diyor. Bunun videosunu da yaptım. Ama hemen kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar, Shorts kanallarından gelen aboneler sizin uzun videolarınızı izlemeyecek. Dolayısıyla sizin gösterim tıklanma oranınız düşecek. Eğer tıklasalar bile çok fazla videoda kalmayacakları için ortalama izlenme süreniz de düşecek. Yoksa ikisinin de algoritması farklı ama izleyiciler üzerinde bu tür şeylere dikkat etmeniz lazım. Çünkü ikisinin de izleyen insanların alışkanlıkları farklı. Kimi tuvalette kaydırırken izler, kimi oturur ders başında izler. Bunlar önemli şeyler. Bunlara dikkat edelim. Etiketler artık gerçekten işe yaramıyor mu? Sadece başlık ve açıklama yeterli mi? Arkadaşlar, başlık ve açıklama yeterli. Etiketlerin ağırlığı son 2-3 yılda falan bayağı azaldı. Algoritma seni başlığın ve kapak fotoğrafından tanıyor direkt. Açıklamanızın ilk 2 satırı videonuzun ilk 30 saniyesinin konusu olmasına dikkat edin. Etiketlerse arama sonuçlarına bir sinyal gönderiyor. Yine de 4-5 tane etiket koymak bedavadan bir ek yatırım yani. Canlı yayın yaparak 4000 saat sınırını geçmek mantıklı mı? YouTube bu saatleri sayıyor mu? Canlı yayın saatleri 4000 saati direkt etkilidir. Ama sadece bu yöntemle 4000 saati dolduran kanalların para kazanma başvurusu yaparken içerik özgünlüğü değerlendirilmesinden geçemez. Çünkü algoritma, ya daha doğrusu YouTube, bu kanalları öz kimlik açısından zayıf buluyor. Canlı yayını kanalınızı büyütmek için kullanabilirsiniz ama tek başına yeterli değil. Yorumlarda kalıcı geri takip diyenler kanala zarar veriyor mu? Kesinlikle zarar veriyor arkadaşlar. Her yerde gördüğüm şey bu. Herkes videoların altına beni takip et, geri takip falan diye yazıyor. Bu çok yanlış bir şey arkadaşlar. Bu kafadan çıkın. Bu tür yorumlar sahte etkileşim yaratıyor. Algoritma bunları ilk olarak olumlu görüyor. Hani abone geliyor vesaire ama o sizin kanalınıza gelen abone de sizin videolarınızı izlemeyecek. Onlar pasif aboneye dönüşecek. Gerçek abone kasmanız lazım. Şimdi metni ChatGPT'ye yazdırıp sesi Eleven Labs'ten alsak YouTube bunu tekrarlardan içerik sayar mı? Şimdi tek başına yapay zeka metni ve yapay zeka sesi videoyu tekrarlanan içerik yapmaz. Ama ikisi de ham haliyle kullanılırsa kanal özgünlük değerlendirilmesinden geçemez arkadaşlar. Eleven Labs'te nasıl gerçek bir insan gibi seslendirme yapabileceğinizi anlatacağım. O ayrı bir video konusu. Ama bunları alıp direkt hepsini CapCut'a, Premiere'e atıp videolaştırmak bir içerik sunmak değildir. O yüzden diyoruz ya, metni değiştirin, özgünlüğünüzü sunun diye. Neyse 14. Yüzümü göstermeden yapay zeka ile video yapıyorum. Para kazanmam açılır mı yoksa emeklerim boşa gider mi? Yüz göstermemek de tek başına engel değil. Hatta iyi kurgulanmış bir sürü kanalın para kazanmasının açık olduğunu görmüşsünüzdür. Kritik olan nokta içeriğin ne kadar yorumsal ve ne kadar topluca tekrarlanabilir olduğu. Yani bir konuyu 50 kişi aynı şekilde anlatıyorsa senin oradan onay alma şansın azalır. Kendine ait bir bakış açısı, bir ritim sunmak zorundasın. O şekilde yapay zeka ile video yapıp kanalların para kazanması açılabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Kendi sesimi yapay zeka ile klonlayıp kullansam bu özgün içerik kategorisine girer mi? Evet, bu özgün içeriktir. Hatta YouTube da bunu teşvik ediyor. Çünkü senin kimliğinden üretilen bir ses klonu yine seni ifade ediyor. O sesi senden başka kimse kullanmıyor. Yani sana özgün bir ses demek oluyor bu. Ama tabii ki bunun da şartları var. Videoda ses klonu kullandığını söylemen lazım. Açıklamalarda yazman lazım. Bu önemli. Bu arada kendi ses klonuna yapay zeka ile yazılmış metinleri okutursam bu da özgün olmayan içeriğe girer. Yani ses klonu sana ait olsa bile metnin özgün olmalı. Güzel sorular geliyor. Yapay zeka ile müzik yapıp Spotify veya YouTube'da paylaşmanın telif riski nedir? Arkadaşlar, yapay zeka müzik platformları ücretli planlarda üretilen müziğin ticari kullanım hakkını size verir. Yani ücretli abonelikle ürettiğin sesi YouTube'da kullanabilirsin. Herhangi bir telif sorunu olmayacaktır. Zaten bir önceki videomda bana sponsor olan Müzik Full'de nasıl şarkı yapabileceğinizi anlattım ve herhangi bir telif riski taşımadığından bahsettim. Ama dikkat etmeniz gereken şey ücretli olması. Yapay zeka videolarına değiştirilmiş içerik etiketi koymak izlenmeleri düşürür mü? Arkadaşlar, etiketin kendisi tek başına izlenmeyi düşürmez. Ama aynı kanalda her video bu etiketi taşımaya başlarsa kanal bir bütün olarak insan imzasını kaybeder. Ve algoritmada bu dağılımı, izlenmeyi, göstermeyi düşürür. Yani tek video için zararsız ama bütün hepsinde kullanıyorsanız sıkıntı yaratabilir. Stok videolar kullanarak video yapmak artık yeniden kullanılan içerik sayılır mı? Arkadaşlar, stok videolar tek başına yeniden kullanılan içeriğe girmez. Ama görüntülerin üzerine eklediğin katman azsa, yani mesela diyelim ki
sadece dış ses var. O zaman YouTube sizin kanalınızı özgünlük açısından sınırlı olarak sorunlu bulur. Yani şöyle yapacaksınız. Her stok görüntünün üzerinde oynamalar yapacaksınız. İşte yakınlaştırma, uzaklaştırma, efektler vesaire. Yazı, ok, işte küçük resim bilmem ne her şeyi eklemeniz lazım. YouTube'un derdi stok görüntüyle ilgili alakalı şeyler değil arkadaşlar. Sizin o görüntüyle ne yaptığınızla alakalı. Yapay zeka kanalların geleceği ne olacak? YouTube bir gün hepsini silecek mi? Arkadaşlar bununla ilgili de bir video yaptım. Yapay zeka kanalların çoğu demeyeyim de bazıları kapatıldı. Bunların içerisinde çok büyük aboneli olan kanallar da vardı. Ama araştırdığım kadarıyla YouTube yapay zeka ile yapılan kanalları kapatmayı düşünmüyor. Hatta sınıflandırmayı düşünüyor. O silinen kanallar yapay zeka ile yapıldı diye değil. Düşük değerli ve tekrar eden içerik ürettiği için siliniyor. Unutma, yapay zeka bir araç. Sense bir yönetmensin. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Yapay zeka ile başkasının sesini, örneğin ünlü birisinin sesini taklit edip video yapsak telif yer miyiz? Tabii ki yersin. Üstüne üstelik Türkiye'de bununla ilgili sana dava açarlar, sürünürsün mahkemelerde kardeşim. Bunu cevaplamıyorum bile. Yapay zekanın ücretsiz sürümüyle yapılan videolar ileride telif gelir mi? Arkadaşlar ücretsiz sürümlerde çoğu platform üretilen içeriğin ticari kullanımını kendi içerisinde saklar. Bunu yapan kanallar şu an için telif hakkı falan almıyor olabilir. Ama ileride platforma bir zarar gelir, bir şey olur, bilmem ne olur. O zaman gelir sana telif davası açarsa yapacak bir şey yok. Yani bugün yaptığım video sana güvenli gözükse bile 2 yıl sonra başını ağrıyabilir. ChatGPT'ye video fikri sorduğumda hep aynı klişe şeyleri öneriyor. Ona nasıl daha özgün komut yazdırabilirim? Arkadaşlar standart ve pozitif cevaplar almanızın sebebi standart sorular soruyor olmanız. Ve ChatGPT'ye sormayın. Claude'a sor. Gemini'ye sor. ChatGPT düşmanımız. Bunu unutmayın. Orada asıl sormanız gereken Gemini'ye gidip bana video fikri ver falan demek değil. Ona bir talimat vermeniz. De ki mesela sen 10 yıldır YouTube'da içerik üreten bir uzmansın de. İşte 20-30 yaş aralığında X konusu hakkında Türkçe konuşan küçük kanallara hizmet veriyorsun de. Kanal nişin bu de, hedef kitlem bu de, hedef izlenmem işte 10 bin 20 bin de, neyse onları söyle, ona göre söyle. Ona göre bir cevap al. Ha bir de istemediklerini belirtmen lazım. Şaşırtıcı cevaplar alacaksın. Short izlenmelerinden gelen para çok komik. Uzun videoya geçmek için en doğru zaman ne zaman? Arkadaşlar Shorts'u para kazanmak için kullanmayın. Orası bir sıçrama tahtası. Uzun videoda yaptığınız videonun gelirinden 40'ta biri kadar falan yani. Bence Shorts'tan uzun videoya geçiş için doğru sayı 3000 ile 5000 arasında falan. 3000-5000 aboneyi yakaladığınız zaman bir 10 dakikalık uzun video atın. Shorts'tan gelen izleyicilerin bir kısmı bile izlese algoritmaya doğru sinyal verecektir ve kanalınız büyümeye, organik büyümeye devam edecektir. Sponsor bulmak için illa 100.000 abone mi olması lazım? Küçük kanallar nasıl işbirliği alır? Arkadaşlar işin gerçeği şu ki sponsorlar artık küçük kanallara daha fazla yöneliyor. Çünkü hedef kitlesi belli olan küçük kanallardan daha çok potansiyel, daha çok müşteri potansiyeli var. Eğer 10.000'den 5.000'den az abonen olsa bile, ki benim bu kanalda 1000 abonem var. Abone olmadıysan da bir abone olursan çok sevinirim. Ama kaliteli, teknik bir niş var. YouTube'dan para kazanma nişi. Bununla ilgili doğrudan markalar zaten sizinle iletişime geçecektir. Dediğim gibi önceki videomda da zaten bir sponsorluk aldık. YouTube'dan kazandığımız paranın vergisini nasıl ödeyeceğiz? Şirket kurmak şart mı? En sevdiğim konu. Arkadaşlar ben normalde muhasebeciyim. Yani bu vergi işlerinin içinden geçmiş bir insanım. 10 senedir çalışıyorum. Bununla ilgili ayrı bir video yapmak tabii ki boynumun borcu. Ama şöyle bir tutar eşiğimiz var. Her sene değişen bir tutar bu. Şu an kaç? 3 milyon mu 5 milyon mu neydi? O şekilde bir kar elde edersen şirket kurmak zorundasın. Ama bir yılda atıyorum 1 milyon para kazandın diyelim ki. Şu an net rakamları hatırlamıyorum. Bulunca ekrana yazarım. O tutarı geçmediğin sürece gideceksin vergi dairesine. Ben dijital içerik üreticisiyim diyeceksin, sana bir belge verecekler. Ve sen o belgeyle şahıs şirketi kurmak zorunda değilsin. Sadece gelen paranın %15'ini vergi olarak kesecekler. Sen yoluna devam edeceksin. Şirket işi pis iş. Para kazanması açık bir kanalı satın almak mantıklı mı yoksa riskli mi? Arkadaşlar çok fazla site var. Herkes YouTube'da kendi kanalını satmaya çalışıyor. Para kazanması açık ya da kapalı. Burada iki büyük sorun var. Birincisi YouTube resmi olarak hesap devirlerine izin vermiyor. Yani satın aldığın kanalın eski sahibi gidip de mail adresinden geri alırsa kanalı şaşırmayacaksın. Paran boşa gider. İkincisi aldığın kanalın nişi sana uygun değilse, o standartta video üretemeyeceksen algoritma seni önermeyi keser. Zaten para kazanman otomatik olarak biter. O yüzden bunlar riskli şeyler. Kendiniz uğraşın abi. YouTube eğitim setleri mantıklı mı?
En sevdiğim konu. Arkadaşlar birebir eğitim almadığınız sürece hiçbir eğitim setini almanıza gerek yok. Emin olun sizin bilip de onların bilmediği çok farklı şeyler yok. Sadece bakış açısı ve tecrübeyle değişiyor bu işler. Ki eğitim setlerini aldığınız eğitim setlerinde size işte 20 tane, 30 tane, 50 saatlik, 40 saatlik videolar sunacaklar. Siz bu videoları izleyeceksiniz. Kendi kanalınızda uygulamaya başlayacaksınız. Bunun başka bir numarası yok. Şahsen ben yaparsam birebir eğitim vermeyi düşünüyorum. Çünkü mantıklı olan o. Buraya video çekip 50 tane aynı videodan atabilirim. Sen onları yapıp kanalım izlenmiyor diyebilirsin. Ama arkadaşlar para kazanacak ya abi. Çekiyorlar eğitim adı altında. İşte kanal nasıl açılırdan başlıyor. İşte neye dikkat etmeniz gerekiyor falan. Yani sizin zaten bulabileceğiniz şeyler bunlar. Ama birebir eğitim öyle değil. Orada girecek, senin kanalına bakacak, yorumlayacak, analizlerine bakacak, işte sayısal değerlere bakacak vesaire. Bunların hepsini yapacak, sana bir yol haritası çizecek. Gerekirse nasıl yaptığını tek tek gösterecek ki ben öyle yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar sadece eğitim seti satmak için 30 tane video çekip gönderiyorlar. Üzgünüm ama paranız bu yani, boşa gidiyor. Ekipman olmadan gerçekten başlanır mı? Arkadaşlar büyük kanalların çoğu, hatta hepsi hiçbir ekipmanı olmadan başladı. Ekipman evet kaliteyi artırıyor. Doğru. Hatta bir diğer soruda da ilk hangi ekipmanı almalıyım gibi bir şey vardı. Önce mikrofon arkadaşlar. Görüntüden önemli olan mikrofon. Sonra bir kameradan önce de ışık sistemi almanız lazım. Işıktan sonra da kameraya yönlenebilirsiniz. Ama önemli olan başlamanız. Başlayın. Çevremdekiler YouTube boş iş diyor, motivasyonum düşüyor. İlk 1000 aboneye kadar gizli mi devam etmeliyim? Evet kardeşim. Çevren muhtemelen yaşı büyük insanlar ve sana orada para mı kazanılır, zamanla boş harcama vesaire gibi şeyler söyleyecekler. Belki kötü niyetlidir, belki değildir, belki kıskançlıktır ama burada önemli olan nokta şu. Hiçbirine kulak asmayacaksın. Kanalını gizli tutacaksın kardeşim. Gerekirse en yakın arkadaşına bile söylemeyeceksin. Çünkü sen o 1000 aboneye gelene kadar çevrenden duyduğun her kelime sana bir kurşun sıkar. Senin onlara o cevabı yapıştırman lazım. Bunun için de çalışman lazım. Çok çalışman lazım. Kameraya bakarak konuşurken çok kasılıyorum. Sanki biri beni izliyormuş gibi geliyor. Bunu nasıl yenerim? Arkadaşlar bunu herkes yaşadı, emin olun. Ben de yaşadım. Kasılmanın sebebi kameranın arkasında bir sürü insan olduğunu hayal etmen. Oysa tek bir kişiyi anlatır gibi yaparsan bu senin kasılmanı engelleyecektir. Şöyle düşün, bir arkadaşım var mesela, tamam mı? Onun kafasına kamera koymuşsun. Onunla kahve içer gibi konuşacaksın. Bu kadar. Kapak fotoğraflarına yazı çok mu olmalı yoksa sadece görsel mi olmalı? Arkadaşlar bunlar konudan konuya değişen şeyler ama her zaman kişi ana sayfaya girdiğinde senin kapak fotoğrafın dikkat çekmesi lazım. Yani bunun için birincisi 8K'lık görseller yüklemen lazım. İkincisi o kelimeleri 2-3 kelime haricinde kullanmaman lazım. Yani kapak fotoğrafına maksimum 3, bilemedin 4 kelime olacak. Tıklanma oranı kaçın altıysa o videoda değişiklik yapmalıyım. Arkadaşlar bu da tabii ki konudan konuya değişir ama %4'ün altındaki gösterim tıklanma oranlarında o videonuz çöp demektir. %8 ve üstü çok iyi bir performans gösterir. %4 ile %8'in arasındakiler de orta seviyede sayılır. Videolarımı kendi telefonumdan ya da bilgisayarımdan izleme kasmak değil, kontrol etmek için. Peki izlenmelerim dondurur mu? Özür dilerim. Arkadaşlar kendi videonuzu bir iki kere izlemek hiçbir problem yaratmaz. Ama gidip de günde 9 tane 10 kere gidip kendi videonuzu tekrar izliyorsanız izlenme kasmak için, o zaman sıkıntı. YouTube bu davranışı yapay izlenme sayar ve videoyu doğal dağıtımdan çıkartır. Evet, bugünlük bu kadar soru yeter arkadaşlar. Artık haftaya ya da bir seri şeklinde düşünüyorum. Daha fazla sorulara bakmayı düşünüyorum. Güzel sorulardı. Yani inşallah cevaplar sizi tatmin etmiştir. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalıştım. Genel sorunlar bunlar. En çok sorulan sorular hatta. Elimden geldiği kadar bunları cevaplamaya çalıştım. İnşallah size faydası olmuştur. Bunun haricinde birkaç önemli şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar videoyu kapatmadan. Mesela diyorlar ki işte videolarım 30 izleniyor, 20 izleniyor, 50 izleniyor. İşte benim motivasyonum düşüyor. Video yapmak istemiyorum. Ne zaman çoğalacak diyor. Arkadaşlar bakın, ben YouTube'a başladığım ilk günden beri şunu düşünüyorum. Ben gidip de bir konferansa çıksam, bir salona gitsem, orada bir şey anlatsam beni kaç kişi dinler? Mesela benim 80'lik bir videom var. Orada 80 yazıyor. Beni 80 kişi izlemiş demek abi. O konferansta 80 kişi var demek. Bu şekilde düşünürseniz izlenme sayısının hiçbir önemi olmadığını anlayacaksınız. Zaten bir videonuz çoğaldıktan sonra, o patladıktan sonra hepsi tek tek izlenecek. O yüzden motivasyonunuzu kaybetmeden devam ediyoruz. Para kazanmamız açılacak. Herkesin para kazanması açılacak. Yeter ki tutarlı ve sabırlı olun. Haftaya görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın kanka. Bay bay.